Arkadaşlar bu videoyu çekmemin bir nedeni bir ürüne duyduğum teşekkür duygusu. Tanıştırayım, 20 yıllık Primus ocağım. Asla da bir problem yaşamadım. Hatta memenin bile tıkandığını hatırlamıyorum. Geçen sene bisiklet turundayken şu yakıt tankını pompayı ana gövdeye bağlayan şu vananın bulunduğu yerde bir gaz sızıntısı meydana geldi. Burası da perçinli olduğundan buradaki contayı da değiştiremedim. Bu parçayı satın alacaktım. Her yere araştırdım fakat satın da alamadım çünkü bulamadım. En son çare pek de umudum yoktu. Çünkü o eski bir ocak. Primus'un merkezine yazdım İsveç'e. Oradan bir müşteri temsilcisi benimle irtibata geçti. Ocağın ve arızalı parçanın fotoğrafını istedi. Ben de gönderdim. Aradan bir hafta geçti. Yine bana yazdılar. Dediler ki parçayı bulduk. Adresinizi verin. Parçayı size göndereceğiz. Yazışma Perşembe günü oluyordu. Ben de adresimi bildirdim. Salı günü kapı çaldı. Baktım kargo gelmişti. Uçakla gönderdiler. Bu parçayı benden ücret almadılar. Hatta kargo parasını bile kendileri ödemişlerdi. Günde 3 defa yaktığımızı düşünürseniz 1 litre benzin 20 gün gidiyor. Bu da size günlük 30 kuruşluk mükemmel bir maliyet sunuyor. Ocağınızı uzun yıllar güvenle kullanmak istiyorsanız öncelikle doğru yakacaksınız ve bakımını doğru yapacaksınız. Bu videoyu çekmemdeki bir amaç da sizlere bu konuda yardımcı olabilmek. Arkadaşlar Amerikan malı olsun, Rus malı olsun, İsveç malı olsun, ne olursa olsun bütün ön ısıtmalı ocaklar aynı sistem. Burada bir yakıt tankları vardır. Yakıt tankına benzini koyarız. Burada bir pompaları vardır. Pompayla içindeki havayı sıkıştırırız. Sıkışan hava yakıtı boruya doğru iter. Bu yakıt çiğdir ve memeye kadar gelir, yanma gerçekleşir. Yalnız burada çiğ yakıt yanmayı gerçekleştirmez. Bir ön ısıtma yapıyoruz ki şu boruya gelen yakıtı ön ısıtmayla buharlaştırıyoruz ve memeye buhar şeklinde yakıt geliyor. Burada da oksijenle birleştikten sonra yanma gerçekleşiyor. Arkadaşlar ocağımızı yakmaya nasıl başlarız? Öncelikle şunu hatırlatmak isterim. Ocağımızın ömrünü kısaltan en büyük problem aşırı hava basmak. Diyelim ki buna 6 bar şiddetinde bir hava basmamız gerekirken biz 12 bar basarsak o zaman buna ne pompa dayanır ne de contalar. Başlangıç olarak hiç hava yoksa içinde 15-20 defa basmamız yeterli olacak. Arkadaşlar ön ısıtma aşamasına geçeceğiz. Ön ısıtma aşamasına geçmek için vanayı bir miktar açıp buraya çiğ yakıt gelecek ve vanayı tekrar kapatacağız. İnşallah kamerayı yakmayız arkadaşlar. Bu şekilde ön ısıtmayı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi çiğ yakıt yandığı için ne kadar pis bir duman çıkarıyor. Şimdi bu yakıtın yanıp bitmesini bekliyoruz. Yakıt vanasını açıp normal yanma aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi bakın bazen pat pat yapıyor. Birazcık çiğ yakıt geldiğini gösteriyor. Borular tam ısındığı zaman pat pat yapma durumu da ortadan kalkacak. Ocağımız yandı arkadaşlar. Arkadaşlar bu rüzgarlıkları alta ve yanlara kullandığınız zaman ısıyı yansıtır ve yaklaşık da %30'luk size bir enerji ve zaman tasarrufu kazandırır. Suyumuz kaynadı arkadaşlar. Bununla birazdan bir çay içeriz. Bunu alalım. Bunu da alalım. Arkadaşlar şimdi ocağımızı nasıl kapatacağımıza bir bakalım. Burası açık dedik. Primus'larda böyle bir özellik var. Bunu off duruma getiriyorum. Şu anda yakıt gelmiyor. Buradaki yakıt yanıyor. Biraz bekleyelim. Şimdi vanayı da kapatalım arkadaşlar tamamen. Vanayı da kapattık. Artık yakıt gelmiyor arkadaşlar. Son bir işlemi de şöyle yapalım. Bu kadar arkadaşlar, ocağımız söndü. Aslında hiçbir sıcak malzemeyi sıcakken yerinden oynatmamak lazım. Bu biraz soğusun. Ondan sonra yerine kaldırırsınız. Ocağın bakımını senede bir defa sezonu kapattığınız zaman kışa girerken yapmanız yeterlidir. Ocağın bakımını yapmak için 100-150 gram mazota, biraz gres yağına, biraz sigorta teline, biraz da temizlik bezine ihtiyaç var. Öncelikle yakıt tankını çelik kabloyu çıkaralım. Burada bir alev saptırıcı var. Onu çıkaralım. Şimdi şunu çıkaracağız. İşte böyle. Şu huni gibi olan parçayı ayıralım. Elimizde iyice is oldu ama bizim elimizin kremi bu is. Şöyle. Şimdi memeyi ayıralım. Arkadaşlar ben ocağın bakımını 2 senedir yapmadığım için bayağı buralar kirlenmiş. Şimdi tüpün, pompanın
Ve hortumun mazotla temizlenecek bir yeri yok. Onun için kaldıralım. Arkadaşlar ocağımız çok kaliteli malzemeden yapılmış. Şu parçalar böyle is içinde kalsa da kolay bozulmaz, aşınmaz. Burada önemli olan bir tane malzememiz var. O da yakıtın çıktığı meme. Bunlar yeterince mazotta bekledikten sonra şöyle sivri saatli tornavidası veyahut da yedek jant teli de olabilir. Şöyle bir şey alalım. Şu memenin iç tarafında temizleyelim. İşte memeyi bir sigorta teli ile şöyle tıkalı olup olmadığına veyahut da kurum var mı yok mu bakalım. İyi, gayet güzel. Diğer parçaların da temizliğini yapalım. Şimdi temiz bir bez alıp bunu kurulayalım bunları. Arkadaşlar VD40 yağ temelli spreyleri, zincir makine yağını, balata temizliğinde kullandığımız veya hanımların mutfakta kullandığı şu spreyler ve malzemeleri ocak bakımında kesinlikle kullanmıyoruz. Kablo ile ilgili yapacağımız bir şey yok. Bir de şu pompamız var. Çok önemli parçalardan birisi. Şuralarda bizim yapacağımız bir şey yok. Şimdi şurayı çıkaralım. Böyle. Şöyle şuraları bir temizleyelim. Keçeyi bir temizleyelim. Şurası keçe. Şimdi eğer uzun süre kullanmayacaksanız bu keçenin kuru kalmasında fayda var. Arkadaşlar çok küçük bir parça gres alalım. Şöyle. Fazlasını alalım. Şimdi tekrar yuvasına takalım. Bunu da senede bir defa yapsak yeter arkadaşlar. Fazla yapmaya gerek yok. Bu mazotu lavaboya, tuvalete veya bahçeye herhangi bir yere dökmeyelim. Arkadaşlar sökme işleminin tam tersi istikamette parçaları tekrar yerine takalım. Temizlik işlemleri bu kadar. Arkadaşlar dağ ocağı videosu çekiyorum diye bu İzmir'in dağına çıktım. Ancak bu dağı bulabildim. Arkada İzmir manzaralı. Umarım ki bu video ocak kullanan tüm arkadaşlarına faydalı olur ve amacına ulaşır.